ismim Banu, mimarlık tarihçisiyim. Tarihi Evlerde Yaşam adlı projenin videolarına hoş geldiniz. Bu projeyi bir sivil toplum kuruluşu olan Kültürel Mirası Koruma Derneği, kısaca KMKD olarak gerçekleştirdik. Bizler Anadolu'da yaşamış tüm toplumların yaratmış oldukları kültürel varlıkların Türkiye'nin zenginliği ve bütün insanlığın mirası olduğu anlayışıyla çalışıyoruz. Bu coğrafyadaki bütün anıtların ve eserlerin gelecek nesiller için korunmasının ortak sorumluluğumuz olduğuna inanıyoruz. Kurulduğumuz 2014 yılından beri kültürel miras alanında pek çok çalışma tamamladık. Türkiye'deki ilk enerji verimli restorasyonu gerçekleştirdik. Yayınlar, sergiler, seminerler yaptık. Anıt bakıcılarından yerel yönetimlere kadar farklı hedef gruplarına kapasite güçlendirme eğitimleri verdik. Üniversite öğrencileri için ulusal koruma kampları düzenledik. Ayrıca Güney Marmara Adaları, Trabzon, Kayseri, Adana, Bursa, Niğde dahil olmak üzere 8 bölgede yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalan mimari eserleri belgeleyip risk analizi raporlarını hazırladık. Yaptığımız bu saha çalışmaları ve eğitimlerde tarihi evlerin bakım ve restorasyonu ile ilgili geniş bir bilgi eksikliğinin ve pek çok yanıltıcı bilginin yaygın olduğunu farkına vardık. Tarihi konutları alıp restore etmenin son senelerde yaygınlaşması tabii ki olumlu bir durum. Ama bu furya karşısında aynı derecede bir koruma bilincinin olmadığı kaygısındayız. Ve böyle bir eksiklik her biri eşsiz diyebileceğimiz pek çok tarihi evde geri çevrilemez zararlara sebep olabilir. Türkiye'de bir tarihi ev kullanıcısının evin bakımı, özellikleri, restorasyon opsiyonları gibi konuları öğrenmek için bakabileceği bir kaynak yoktu. Oysa Türkiye'de pek çok tarihi ev var. Kimi ev olarak, kimi de farklı işlevlerle kullanılıyor. Ve bunların korunması kullanıcıların sorumluluğu. Biz de bu ihtiyacı cevap olarak Tarihi Evlerde Yaşam projesini hayata geçirdik. Hem bu video serisini hem de tarihi ev kullanıcılarına rehberlik etmesi için bir kitap hazırladık. Videoların içeriğini hazırlayan ve sunan uzmanlar, koruma alanının disiplinler arası özelliğini yansıtıyor. Bizler mimarlık, arkeoloji, iletişim, mimarlık tarihi, uluslararası ilişkiler ve inşaat mühendisliği disiplinlerindeki temel eğitimimizin üzerine kültürel miras alanında uzmanlaştık. Bir tarihi ev kullanıcısı olarak kendime çok sorduğum bir soru var. Tuhaf tesisat, çatlayan sıvalar, aşınmış parkeler ve tarihi evlerin maruz kaldığı bir dolu başka soruna neden katlanılır? Bu soruya uzmanların ve maliklerin cevabı farklı. Bu iki grupta başka diller konuşuyor aslında. Ne gibi? Uzmanlar der ki yapının tarihi ve mimari bir değeri var. Uzmanlar teknik, bazen hukuki bir dil kullanıyor. Zaten kendileri de koruma disiplinin ve sistemin içinde konumlanıyor. Malikler ise günlük bir dil kullanır ve sıklıkla sistemin içinde kaybolmuş veya güçsüz hissederler. Bu iki grubun kaygıları da birbirinden farklıdır. Uzmanlar doğru teknik yöntemlerle korumayı önemser. Bölgenin, mahallenin karakterini korumayı ve kanuni yükümlülüklere uygun olmayı önemser. Malikler ise tabii ki bunları önemseyebilir ama çoğu zaman maliyet, yaşam standartları, görsellik gibi konuları önceliklendirir. Biz bu videolarda maliklere yönelik içerik hazırladık ve olabildiğince teknik dilden uzak anlatımlar yapmaya çalıştık. Bu projenin ilk aşaması olarak tarihi evlerde yaşayanlarla bir araştırma yaptık. Onlara sorduğumuz bir soru neden bu evlerde yaşadıklarına dairdi. Tarihi evlerde bizi onlara çeken bir şey var. Bazıları evin tasarımını, malzemelerini, işçiliğini seviyor. Evlerin yapımında birisinin gerçekten özen gösterdiğini işaret eden ince detayları önemsiyor. Zira işin ehli ustayı bugün bulabilsek dahi çoğu durumda tarihi evlerin yapımında kullanılan malzemeleri, özellikle de ahşabı bulmak çok zor. Bazıları ise tarihi evlerin sunduğu büyük, ihtişamlı mekanlara çekilir. Çağdaş evlere kıyasla daha bonkör oranlara sahip bu odalar insanı iyi hissettirir, huzur verir. Bazıları ise geçmişten miras ve hala ayakta olan bir eserle birlikte yaşamayı sever. Başka pek çok sebep sayılabilir: konum, prestij, düşük fiyat. Tarihi evlerde yaşamış çoğu kişi için çağdaş evlere geri dönmek yadırgatıcı oluyor. Çünkü bu tip evlerde yaşama süreci bizi hiç tahmin etmediğimiz şekillerde dönüştürüyor, zenginleştiriyor. Çağdaş evlerin aksine tarihi evler özel bir anlayış ve iletişim gerektiren, zaman içinde değişen ve dönüşen yapılar. Evin mimarı, ustaları, eski sahipleri artık yaşamıyor olsa da evin kendisi o geçmiş hayatlar ve zamanlara bir tanık olarak günümüzde yaşıyor. Her tarihi evin anlatacak hikayeleri var ve bu hikayeleri sadık kalmak tarihi evlerde huzurlu bir yaşamın anahtarı. Son olarak Tarihi Evlerde Yaşam projesi kapsamında Tarihi Ev Kullanıcısının El Kitabı adında Sena Kayasu ile birlikte yazdığımız bir kitap var. Kitaba bu videolardaki anlatımları ve çok daha fazlasını dahil ettik. Bu kitabı gördüğünüz linkten bilgisayarınıza indirebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim.